işte yaz dizisi. Aynı şeyi söyleyeceğiz. Bence çok heyecanlı. Bence bayağı dram başladı. Olaylar. Ama biz de demiştik yani. Yeni bir aile bulmuş falan. Ya. Acımasız olması. Yaz dizisi gurmeleri bilir ki. Ama mesela saçma gelen şeyler. Demek ki biz de bir şeyler biliyormuşuz. Herkese merhaba. Ben Öykü. Ben Övgü. Bugün Madalyon'un 200'ü programımızın 17. bölümündeyiz. Hoş geldiniz. Yaz geldi. Biz de yazlık elbiselerimizi giyip yaz dizilerinden konuşmaya geldik. Bu sene çok güzel dolu dolu yaz dizileri var televizyonlarda. Geçen sene sadece bir yaz dizisi vardı. Hangisiydi o? Ulaş Tuna Aztepe'nin ve evet, Devrim Özkan'ın oynadığı. O da Neydi? yazın ortasında başladı galiba değil mi? Başından da başlamadı ve Evet. kısa sürdü. Biz izliyorduk, severek izlememize rağmen çabuk bitti. Ama bu yazınkiler çok daha farklı. Evet, dolu dolu geldik. Biz de bu yazın bütün yaz dizilerini izledik. Onu bekliyorduk yani izleyelim. O yüzden bu videoyu çekelim diye. Bazılarını şimdi konuşuruz. Bir bölüm, bazılarını birden fazla bölüm izledik. Onların başlama süresine göre. Ona göre düşüncelerimizi paylaşacağız. Yorumlarda siz de hangi dizileri izlediniz, yaz dizilerinden hangilerini daha çok seviyorsunuz ya da neyini daha çok seviyorsunuz? Yorumlarda da yorumlarınızı bekliyoruz. Öne çıkacağını düşündüğüm bir tane var ama bakalım doğru mu? Şimdi öncelikle yeni gelenler için, bizi ilk defa Kısacık. izleyenler için Aynen. çok kısa Madalyon 200'ünü bir tanıtayım. Epeydir tanıtmıyoruz çünkü son bölümlerde de tanıtmıyorduk. Madalyon 200 programımız dizilere ve filmlere ama daha çok dizilere hem akademik gözle baktığımız hem de seyirci yorumlarımızla desteklediğimiz bir Videocast Podcast serisi. biz de çok severek izlediğimiz için dizileri ve geçmişten de gelen bir dizi, Birikimimiz olduğu için bir de bunu akademik bilgimizle birleştirip böyle bir program yapmak istedik. Biz çok keyif alıyoruz. Yorumlardan da çok keyif alıyoruz. Geçen sezon boyunca birçok diziden bahsettik. Daha çok Taşacak Bu Deniz'den de ve Uzak Şehir'den bahsediyorduk. Ama birçok diziden bahsettik. Yabancı dizilerden bahsettiğimiz bölümler de var. Mesela Gilmore Girls'den, sitcomlardan bahsettiğimiz bölümler var. Onlara Dolu dönüp bahsettik. bakabilirsiniz. Evet. Şimdi de yaz dizileriyle geri dönüş yapıyoruz. Bence çok heyecanlı. Bence de çok heyecanlı. Ben zaten yaz dizi, yani biz çok severiz, Çok severiz, yaz dizilerini. aynen. O yüzden çok fazla yaz dizisi geliyor diye öğrendiğimizde çok heyecanlanmıştık. Böyle hepsine de başladık. Hepsinin ayrı bir tadı var. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle madem dedik Madalyonun 200'ü, bir yüzü akademik, bir yüzü seyirci gözü diyoruz. Hemen akademikle başlayalım çok kısa bir şekilde. Yani araştırmalarda nasıl olur, neye bakılır diye. Çünkü dizi izlerken seyirci hani izliyor, seviyor. Bir de bunun endüstri tarafı var, yapıyorlar, hazırlıyorlar. Ama bir de bunun araştırma tarafı var. Akademik hayatta da bir yansıması var dizilerin, filmlerin. Yaz dizisi bile olsa. Aynen öyle. Araştırmalarda da yerlerini alıyorlar. Yaz dizileri aslında sadece Türkiye'de var. Ya Yaz mesela dizisi kavramı Değil mi? Türklere ait. Güney Kore dizilerinde ben araştırdığımda ben direkt Türk sistemiyle çok benziyorlar diye düşünüyordum ama aslında öyle değilmiş. Mesela orada belli bir dönemi var. Mesela diyelim ki 16 bölümlük bir dizi olacak. O Televizyonda sezonda- yayınlanıyor. Aynen televizyonda yayınlanıyor ama o dönemde yayınlanıyor ve bitiyor. Bizdeki gibi böyle gittiği yere kadar gidelim şeyi yok. Yani Türkiye'nin dizi dünyası, dizi sektörü Bambaşka. bambaşka, kendine ait bir ekosistem kurmuş. Kendine ait bir dili var ve Evet. hatta diziyi dizi olarak akademik dünyada yazıyorlar. Yani Türklerin Evet. Drama veya series değil de diziler. yani dizi olarak yazıyorlar. Turkish dizi olarak. Çünkü normal dizilerden farklı dinamikleri var. Mesela dizi uzunluğu olsun. Evet. Onu konuşacağız. Evet, reytinglere göre haftalık çekilmesi olsun ve feedback hemen alıp ona göre yol ilerlemesi olsun. Evet. Çok ilginç dinamikleri olan bir dünya aslında. Yaz dizilerinde de şöyle bir şey var. Sadece bizde var dedik. Neden? Çünkü yaz döneminde biraz daha düşük bütçeyle yapılabilecek işlere bakılıyor. Çünkü insanlar tatilde olduğu için, televizyon izleme oranları düşük olduğu için Daha çok az fazla bütçeli işler yapılıyor. Aynen, çok fazla para harcamak istemedikleri, daha çok güzel böyle bir işte renkli, neşeli şeyler ama çok da drama ağırlık verilmeyen işler yapılıyor. Ben çok severim çünkü bizim işte romantik komedi, yaz dizileri daha böyle dertsiz tasasız izleyelim, eğlenelim. Çok yormayan, hiçbir kafamız şekilde biraz yani duygusal dinlensin. olarak da yormayan, Evet. tatlı işler olarak görüyoruz. Biz severiz. O yüzden bu yaz heyecanlıyız. Güzel Evet. işler geldi bence. Evet, bir de hepsi birbirinden çok Farklı. O da Benzerlikler çok de hoşuma var, şimdi konuşacağız. Tamam. Şimdi Başlayalım. Öykü dedi ki pazartesiden başlayalım dedi. Haftanın böyle gidişatına göre bakalım. İlk gününden başlayalım ve hangi gün ne dizi varsa o şekilde devam edelim yorumlayarak diye düşünüyorum.
Sen ne düşünüyorsun? Olur olur. Değil Şimdi önce bence. bir dizilerden konuşalım. Hangi dizileri konuşacağız bugün? Evet. Onu da şey yapalım. 1. Altı Üstü İstanbul. 2. Doğan'ın Kanunu. 3 Muhtemel Aşk ve 4 daha 17. Zaten 4 tane yaz dizimiz var. Altı Üstü İstanbul'la başlayalım. Pazartesi gününün Bir de bir dizisi. şey söyleyeceğim başlamadan önce. Şimdi ben bu sene, bu yaz dizilerinin yapılmasını çok doğru buluyorum. Şimdi Dünya Kupası olduğu için çok fazla bence çekinceleri de olmuş olabilir kanalların. Çünkü geçtiğimiz sene yapmak istemiyorlardı. Geçtiğimiz seneydi değil mi? Evet. Evet. Ondan önceki sene de yaptı. Önceki sene de yapmadılar değil mi? Bayağı Ondan uzun önceki zamandır sene yok değil mi? yani. Doğru. Yani geçtiğimiz senelerde işte FIFA vardı diye yapılmadı. İşte Evet. sonra bütçelerden dolayı yapılmadı dendi. Yeni sezona hazırlanıyor yapım şirketleri dediler. Ama Evet, bence çok doğru bir karardı yaz dizileriyle girmek. kesinlikle. Ve hatta ben düşündüm yaz dizilerini hani ana kanalları düşünüyordum. Şimdi ATV'de Altı Üstü İstanbul var. Star'da Doğan'ın Kanunu, daha 17 Kanal D'de Muhtemel Aşk Show'da. Show'da. Bence Now bir hata yapmış kesinlikle. Bence bir yaz dizisiyle girmeliydi. Ben de O da öyle niye düşünüyorum. girmedi? Geçen yıl Now'daydı ya. Sütten ağzı yanan orada değil mi, diyerek değil mi? gelmiş. Geçen Yaz girdi. Kötü girdi. Olmadı bu dizi. Ondan sonra bu sene yapmamaya karar verdi. Bu sene de herkes dizilerin yaptı ve- tutacağı tuttu Aynen. yani. Tabii ki de bu şeyler biraz zor. Ama bence zor bir sektör. evet, ama düşük bütçeyle gerçekten no name isimlerle gayet güzel, biraz daha yeni isimlere, yazarlara, oyunculara, hatta yapımcılara şans verilerek bir şey denenebilirdi. Bence yaz dönemi bunun için çok iyi. Bence de, ama şimdi baktığımız zaman aslında bütün bu dizilerde yeni yüz görüyoruz ama arkadaki isimlerin hepsi Tabii. isimler yani ve çoğunda da isimler var. Yapımcılar Mesela da Altı öyle. Üstü İstanbul'la başlayalım. Evet. Altı Üstü İstanbul'un biz haberlerini duyduğumuzda dedik ki İlker Aksun varmış, Öykü Gürman varmış. Böyle çok kadrosu zengin bir dizi olacak gibi. Böyle komedi zannettik. Evet, komedi olur diye düşündük. Çünkü bu isimleri duyunca önce bir komedi mi acaba diye düşünüyoruz ama dram başladı. Spoiler vermemeye çalışacağız. Yani normal Ama biz de- fragmanlarda gördüğünüz Aynen. kadarını hani Çoğundan konuşacağız. bir bölüm izledik. Sadece Doğan'ın Kanunundan ve Altı Üstü İstanbul'dan daha fazla evet. izledik. Bayağı dram başladı. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Aslında Altı Üstü İstanbul yaz dizisi değil. Evet. Bence yaz dizisi amacıyla da yapılmamış bir dizi. Ama ben yazın koymalarını çok güzel bir strateji olarak görüyorum. Bence de. Çok güzel bir başlangıç. Rekabetin az olduğu bir zamanda öne çıkıyor. öne çıkarıp zaten karşısında şu an MasterChef var. Daha önce işte Survivor vardı. Herkes de farklı günlere koydu. Evet, Öyle evet. olması lazımdı zaten. Pazartesi günleri dizi izlemek isteyen Altı Üstü İstanbul'u izleyecek. Ve onun için de yaz dizisi olmasa bile yaza koymalarını çok güzel bir strateji olarak görüyorum. Ben de. Şimdi yaz dizisi değil gibi diyoruz ama diğer bir yandan mesela bence gençlerin olması, liseliler. Evet. Liselilerin işte futbol kapışması, işte zengin fakir çatışması vesaire. Bunlar genelde, her zaman değil ama genelde yaz dizilerinde de gördüğümüz dinamikler olduğu Evet. için. Gerçi sezon dizilerinde de epey görüyoruz. Yaz dizisi değil dememin sebebi ben direkt dram dozunun daha yüksek olmasına veriyorum. Evet, o ilk bölümdeki İşte Bahtiyar karakterinin çıkma evet. şekli. Ya sadece çıkma şekli değil. Mesela o babaanne figürünün hani Evet çok ya. acımasız olması. yani çok sinir bozucu olması. çok sinir bozucu gerçekten. Bir farkı var diğer yaz dizilerinden. O yüzden de güzel bir strateji. Bir de şey görüyorum. olarak da daha ağır. Şimdi mesela benzerlikler var dedik. Biraz daha 17'de de lise öğrencilerini ve zengin fakir çatışmasını görüyoruz. Evet. Ama burada farklı olarak biraz daha o dram dozu hani kardeşten dolayı da geliyor. Yani başrol karakterimizin kardeşinin Kaybetmesi. durumundan dolayı, onu kaybetmesinden dolayı. Değil Duygusal de- olarak ağır. Yani mesela o fakirliklerinin içinde acı çekmelerini de görüyoruz. Evet, ve evet. sonrasında Rahim Can Kapkap'ın oynadığı Değil mi? Emir. Onun acı çekmesini de izliyoruz. O yüzden o çok daha duygusal geliyor bize Evet, bence. O evet, yüzden de evet. diğerlerinden farklı diyoruz. Mesela şimdi oraya geleceğiz de mesela daha 17'de de bir aslında dram var. Var. Orada da Evet. bir işte suç gibi böyle bir olay çözme, bir şey kovalama var. O da aslında sezon dizisi olsa olurdu biliyor musun? Olur. Ama oradaki şey sanki biraz daha hafifmiş gibi geliyor, Evet, duygusu. hissi yani. Çok Duygusu ilginç. Evet, çok duygusu daha ilginç. hafif. O yüzden öyle bir farklılık gördük. Şimdi Altı Üstü İstanbul'da ben şu ilk bölümü izlerken dedim Öykü Gürman'ı görmek istiyorum falan dedim. Gittikçe artıyor o. Çünkü aslında şey zor bir şey. Böyle bir girizgah yapıldı. Bize oyuncular, karakterler tanıtıldı, hikaye tanıtıldı. Yavaş yavaş hepsi biraz açılacak. Bence ilk bölümler çok zordur zaten. Evet. Şimdi bütün dizileri düşündüğüm zaman ilk bölümleri bir şey hani bir kanca diyoruz ya. İzlemek isteyecek, istetecek bir kancayı verecek ve karakterleri sevdirecek bir şey olması lazım.
Ondan sonraki bölümlerle beraber gayet güzel açılabilir. Ama ilk bölüm zordur. Ve açılışı en iyi olan dizi oldu rating olarak. Evet, Altı Üst İstanbul. ben şaşırdım çünkü gerçekten hani o yaz hafifliğini vermemesine rağmen demek ki seyirciler... Sonrası da iyi geldi. İkinci bölüm de iyi geldi. Evet, demek ki seyircilerin dramla ilişiği yazın kesilmiyormuş. Kesilmiyormuş. Bir de şöyle, bence şununla da alakalı. Bence oyunculuklar çok iyi olduğu içinde. Evet, Rahimcan Kapkap o dramı Yani sadece biraz fazla veriyordu. Ben evet, çok çok duygusal, çok böyle Nehir Erdoğan da öyle. Onların konuşması falan Evet, vardı evet. ya. Çok duygusaldı gerçekten. merak duygusuna gireceğim. Şimdi bundan ilgili başka bir video yapabiliriz diye çok derine inmiyoruz. Aynen, hepsinden bahsetmek Her istiyorum. diziden konuşacağımız için çok derine inmeden, eğer istek bunu daha fazla konuşun derseniz ve yorumlara yazın. Biz de o diziden daha fazla konuşuruz. Böyle geniş bir analizini yapabiliriz. Karakter olsun işte birçok konuda. Benim Altı Üst İstanbul'la ilgili en beğendiğim şey merak duygusu. Bende var yani. Mesela merak ediyorum. İşte sadece ilişki açısından bile merak ediyorum. Mesela Emir karakterinin yani diğer tarafla, hani o zengin tarafla olan ilişkisinin nasıl evrileceğini merak ediyorum. Bir. Evet. İki, tabii ki de ikinci bölümde özellikle gördük. Kızın adını unuttum şimdi. Daha isimler henüz yeni bende dizi de. olduğu için Bence de. ve çok fazla dizi izlediğimiz için yangın çıktı ya orada, birlikte mahsur kaldıkları kız. Şimdi ilk bölümde ben onların yakınlaşacağını tahmin etmiştim. Yani. Tabii, evet. Sonra dedim acaba öbür kızla, şu an Emir'in sevgilisi olan kızla da Uzay. Uzay. Onlar mı yakınlaşacak dedim. Ama sonra, şimdi spoiler olmasın, Öykü Gürman hani hastanede birini görüyor. Bilmem kim gördüm diyor ya. O güzel bir plot Evet. twist'ti. Orada beklentilerim değişti falan. Orada şimdi spoiler olmasın, izleyenler biliyor dediğimi. Orada böyle bir acaba neler olacak duygusunu yaşadım. Bir de sen söyle. İlker Aksu'nun mesela ben daha eğlenceli ya da hani iyi karakterlerden olacağını düşünüyordum. O annesini oynayan hani o babaanne karakteri kadar kötü değil ama iyi bir karakter de değil. Onun Evet. acaba şeyini görecek miyiz? Hani arada kalmışlığını, yoksa direkt kötü bir karakter olacak mı? Ben onu da merak ediyorum. Bir de Uzay'ın babasıyla olan geçmişleri neye dayanıyor? Neden böyle bir durumdalar? O çatışma neden hani? Bir de o diğer arkadaşlar, Emir'in arkadaşlarının hikayeleri de. Evet ya, ben onu çok beğendim, biliyor musun? O ekibin her birinin hem hikayesini merak ediyorum, geçmişleriyle de beraber, hem sonra ne olacak onu da merak ediyorum. Evet. Her biri ayrı ayrı bence çok iyi seçilmiş. Evet, çok iyi. Yani hem tipleri olarak hem karakterleri olarak vade olan karakterler olduğunu düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz, daha fazla konuşmamızı isterseniz yorumlarda Evet. yazabilirsiniz. Ama Emir karakterini çok beğendik. Ben de evet, kesinlikle. Başrole Evet. geçmesi çok iyi olmuş. Evet. Onu da şimdi biz demiştik gibi demeyeyim de yani. Ama biz de demiştik yani. Kızılcık Şerbeti'ni izlerken bu çocuk daha yükselir de demiştik Rahimcan Kapkap için. Güzel Evet. rol yapıyordu o zaman da. Onda da güzel Şimdi yapıyordu de ama güzel onda rol çok yapıyor. fazla fırsatı yoktu. Çünkü Yani, bunda evet, daha büyük bir rol tamamen bu. alan onun yani. Çok fazla dramı da var. Kendini gösterme yeri bulmuş. Bu arada biz demiştikten başka bir tane daha gelecek. Onu Bir de bak, şimdi de diyorum, Emir'in arkadaşı olan, hani sıcak duş görünce hemen oraya da girdi, yakalandı ya. Ama meğer o çocuk sıcak da, olduğu için değilmiş. Evet. Arkadaşlarından görünmemek için. Evet. İşte o çocuk da, yani diğerleri de öyle, gerçi şimdi ayırmayayım diğerlerinden. Öbürü de öyle. yani. Öbürünü de Güzel Günler'den tanıyoruz. Evet, Güzel Günler'den tanıyıp çok sevdiğimiz bir oyuncu. Çok fazla karakter var. Yusra Geyik'ten onun sevgilisinin hikayesi var. Öykü Gürman'ın hikayesi var. Nehir Erdoğan'dan. Onun eşinin, bir de takım kaptanı. Evet, hocam. Onların arasında bir şey olacak. Bir şeyler olacak. O Yani gözüküyor böyle çok biraz. karakterli, çok bir yerlere Bayağı- giden bir hikaye merak Bence ediyorum. sezonu görür diyorum ben yani. Kesin, Sezonu görecek yani ve güzel ilerleyeceğini ben de. düşünüyorum. Evet, çok hızlı. Evet, çok uzun oldu. konuştuk. Şimdi Doğan'ın Kanunu çarşamba günü. Ben çok seviyorum. ben de çok sevdim. Tam işte yaz dizisi, yaz dizisi yani. Evet, kesinlikle. Tam, yani işte o diğer dizilere göre derdi tasası en minimumda olan. En dertsiz, tasasız, en keyifli, huzurlu. Böyle Eğlence üzerine işte kurulu. kıyafet, Gerçi etraf, Muhtemel şey. Aşk da öyle. Onun da derdi Evet, tasası evet, düşük. doğru, evet. Doğan'ın Kanunu'nda Alperen Duymaz'ı zaten defalarca izleyip çok sevdiğimiz için onu tekrar Evet. izlemek çok güzel oldu. Evet, zaten o oynayacak deyince dedik tamam, bir izleyelim. Evet. Özge Yaz'ı ilk defa izliyoruz. Evet. Ben sevdim yani. Bence role çok yakışmış. Evet, değil mi? Bence de o karakterle, şimdi ben ilk bölümü izleyenler bilir. Doğa karakteri çok gıcık bir karakter. Evet. Ve o karakterle başlayıp dedim ki yani çok zor bunu sevdirmek, zor değil mi diye düşündüm. Çünkü Evet. karakterin kendisi sinir bozucu ve böyle işte bencil. Söylediği laflar, İşte ettiği kibirli. hakaretler falan.
nasıl olacak dedim ama şimdiden karakteri de sevdim. Evet. Güzel, gayet de güzel izleniyor, akıyor. Sevdiğim şeylerden bir tanesi karakteri hani böyle pat diye hemen sevdirip şey yapmıyorlar. Mesela hala hata yapıyor. Hala araları bozuluyor. Direkt En son bölümü izlediyseniz mesela Evet. verdiği röportajda söylediği şeyler. aman her şey de güllük gülistanlık oldu değil de bir aralarındaki o gerginlik devam ediyor. Bir o güzel. Öbür karakterleri çok sevdim. Evet, orada da çok fazla karakter var. Onu da ben de sevdim. Mesela işte kızın babasıyla oğlanın halasının geçmişi, onu Evet. keşfetmek keyifli. Dadısının da mesela o komik eklentileri. Evet, o çok Yaz dizisinin olmazsa olmaz. Aynen Bir komedi öyle. etkileyen bir karakter olması lazım. kesinlikle küçük çocuğun sevimliliği. Ay çok sevimli evet. Bence yenge Evet. muhteşem bir karakter olmuş. Bence de. İzlemesi çok keyifli. Kardeşi çok görmedik. Daha ona nasıl bir şey ekleyecekler? Kardeşi onu de çok daha merak çok görmek ediyorum. isterim Ben bak. de. Onu daha çok merak ediyorum. Ya da mesela arkadaşlar işte baş karakterimizin arkadaşı olan. isimleri ben Evet hala. ya, o kadar çok var ki şu anda. Vera mıydı? Vera ve Burak mıydı o da? Evet galiba. Evet. Hatta böyle Burak izlerken biz nasıl Eşref Rüya'da oynamış. Öyle mi? Evet. Orada biz Eşref Rüya'yı bir bölümünü seyretmiştik. İlk bölümünü Biraz seyretmiştik. O yüzden bilmiyorum ne zaman girdi, nasıl oldu ve ben ilk gördüm gibi. yani bizim için no name'di. Aynen, bizim için no name'di. Onu çok beğendim. Güzel olmuş. Yani böyle Kız da aslında öyle. yaz Vera'yı dizileri da oynayan da öyle. O da no name. Yani böyle aslında o birçok yerde İşte, oynamışlar yani ama- de bize no name geliyor çünkü herkes her diziyi her an izleyemiyor, izleyemiyor. tabii Bir de yani. böyle görüp de ismini hatırlamıyorsan no name'dir No name aslında bir gibi anlamda oluyor. da yani. Aslında Aslında yani. öyle değil gerçi. Yani Deneyimleri no de name var da. evet haksızlık olmasın no name diyerek ama Yeni yüzler diyelim. yeni yüz Yaz olmuş oluyor. dizileri o açıdan çok güzel bir fırsat veriyor. Ama mesela saçma gelen şeyler. Kızın bütün o işleri yaparken çok şık, çok güzel Evet, kıyafetlerle sandaletle yapması. ahır temizlemesi mesela. Ya da mesela şortla işte tarlada tarlada sürmesi, hayır, evet, böceği dikişi var, koparması, dikeni var, bir evet. sürü şey var ama diğer bir yandan da gerçekçi olmasına gerek var mı? Evet. Bu bir yaz dizisi. Biraz da görsel hani kıyafetlerdi, mekanlardı, müziklerdi. Böyle bir eğlenceli bir şey izliyoruz. O yüzden manzur görülecek şeyler Evet, bunlar. evet. Merak duygusu o kadar yüksek değil. Çünkü Doğanın kanunu. evet, onda mesela beni merak ediyorsun. Araları nasıl düzelecek? Ne zaman düzelecek? Ne zaman aşık olacaklar? İşte ne zaman doğa neden kendine böyle davrandığını anlayacak. Evet. Yani o geçmişteki kişiyi hatırlayacak mı? Ama onun merak duygusu o kadar Az. yüksek değil. Çünkü esas mesele birbirlerini sevip aşık olmaları. evet, yani asıl merak ne ve zaman doğanın birbirlerini karakterinin evrilmesi. Evet. Aslında Yaman'ın da karakteri evrilecek. O da Evet, çok o da güzel, çok evriliyor. katı. Bir de onu seven başka bir doktor var falan filan. Ya bu küçük küçük meraklar var. Minik minik ama bence genel olarak hissi o kadar hafif, o kadar rahat, o kadar ferah ki. Evet, yani böyle merak etmeden sadece şey gibi oluyorsun mesela bende yarattığı duygu. Yani sadece günlük hayatlarını bile izlerim. Aynen. Olay olmasına bile gerek yok. Onlar işte çalışsınlar, işte iş yapsınlar, gece yemek didişsinler. yesinler, didişsinler. Bu kadar yetiyor gibi hissediyorum ben. Manzaralar çok güzel, ortam çok güzel. Çalan müzikler de güzel. Evet, yani Siz ne düşünüyorsunuz? Ben merak ediyorum. ben de özellikle belli diziler, şimdi birazdan geleceğiz, hakkında sosyal medyada çok şey yazılıyor ama burada da merak ediyoruz. Yani her bir dizi için izlediyseniz veya neden tercih ettiniz onu vesaire onları duymak isteriz. Doğanın Kanunu da çok sevdiğimiz bir dizi oldu. Mesela devam eder mi sezonda? Bence sezonda devam edemem ama rekabete göre nasıl değişir bilmiyorum. Bilmiyorum ama Bazı bazen diziler aynı şeyi söyleyeceğiz. Sen söyle lütfen. Yeni sezona geçerken biraz ağırlaşarak devam ediyor yaz dizileri. Evet, o yüzden de şimdi ne olacağı yeni sezon için hiç belli olmaz. Mesela şey çok güzel olurdu. Yaz dizisi. Şimdi bu 6 hafta geldim diyor ya. Tabii bizim haftalık şeyimizde ilerlemiyor ama kız o çiftliğe 6 haftalık bir çalışan olarak sonra işte o sırada aşık olacaklar ve ondan sonra işte olaylar. Ondan sonra yani demek istediğim şey şu. Yeni sezona giderken biraz daha dramın artırıldığı bir şey olursa nasıl olurdu? O da çok da güzel de olabilirdi. Olabilir, Yani evet. umarım devam eder. Alıştığımız çok güzel, ferah bir yaz dizisi. Evet. Böyle özlediğimiz diyeyim. O yüzden de. Evet, şimdi hemen Perşembe günlerinin Muhtemel Aşk
dizisine geçiyoruz. Ayça Ayşin Turan'la Ekin Koç 3. partnerlikleriymiş. Evet, daha önce biz oynadıkları filmle izlemiştik. Diziyi Biz de bir tane izlemiş dizi olabilir izledik miyiz mi? acaba? Ne olduğunu da hatırlamıyorum. Neyse. Bence ilginç olmuş. 2 tane esas karakter gibi bir durum var. 2 esas erkek gibi yani. Ya da nasıl desem. Evet. Ya bir aşk üçgeni var ama ilk defa bu kadar esas olabilecek, hangisi başrol dediğimiz bir durum var. Ya değil aslında. Ekin Öyle Koç mi? diyorsun. Yani bence Ekin Koç gibi öyle ortaya çıkıyor. Evet, evet. Ama çünkü yine de- biraz izleyenler varsa o Ekin Koç'un rakibi olan o eski arkadaş işte biraz intikam planları yapıyor başka bir şekilde o kızın Evet, onu bir babasıyla. gösterdiler. Hani böyle bir o hani full dürüst değil gibi böyle bizde küçük küçük o değil aslında. Çünkü genelde bilirsiniz ki ana karakterlerimiz en dürüst, en iyi kalpli ve doğruyu seçen insanlar oluyorlar genelde, Evet. öyle değil. O yüzden bence sanki Ekin Koç öne çıkarmış gibi geliyor. Onu da böyle çok renkli, neşeli. Teyzesiyle annesi geldi mesela. Ay teyzesine bayıldım ben. Annesi de çok tatlı tabii. Birçok yaz dizisinde gördüğümüz o da çok yakışmış diziye ama O evet. komik şeyde mesela Doğan Kanun'da gördüğümüz o dadının eklediği komediyi veya işte o tatlı şeyi, hani telaşı burada da teyze yapıyor. Evet. Ben ya de da Doğan'ın Kanunu'nda yenge. yenge de evet o komediyi ekliyor. Evet, burada da var. Ben merak ediyorum hani ne olacak, nasıl olacak ama bunda da merak çok düşük. Hatta bence daha da düşük. Yani şöyle bence Bilmiyorum, merak siz ne olarak düşünüyorsunuz? şöyle mesela kızın erkek kardeşinin hangi işte olaylara karışması bir tık daha sanki olayı ciddileştiriyormuş gibi gözüküyor ama yaz dizisi gurmeleri bilir ki o kadar da değil. O bazı şeylerin kilidi olacak gibi belki mesela kızın vereceği kararlara vesile etki olacak bir sağlayacak şey. vesaire öyle olabilir. Ama mesela şimdi Ekin Koç'un karakterinin evli olması. yani evet. Bilmiyorum. O yani Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Bence bilmiyorum ben de. Tamam. Orayı size de bırakalım. Onun haricinde hani routine denir yani bir karakter için, hani bir çift için olsunlar istersin ama burada evli olduğu için de yanlış da geliyor. çünkü şu an karısını tanımıyoruz. Hani şey yapacaklar bize işte karısı kötü olduğu için adam bu durumda falan gibi ama yine de evli mi evli yani, yani sonuçta. evet. Ve o şekilde işte evli adamla işte romantik anlar yaşaması, işte Evet. atlara binmesi vesaire bilmiyorum. Biz çok şu anda değerlendiriyoruz belki de. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Ama o Ben- açıdan yani ben biraz seyircinin bundan etkilenebileceğini düşünüyorum. Oyuncular çok tatlı, ekip güzel olmuş, görsellik orada da çok güzel. Evet. Güzel kıyafetler, güzel mekanlar, böyle bir renklilik. O tam yaz cıvıltı, yaz cıvıltısı var. yaz enerjisi var yani dizide. Böyle daha eğlenceli vesaire. Umarım güzel gider. Ben sevdim ya. Ben de izlemeye devam Evet, ben edeceğim bu arada. Merak. Ben dediğim gibi yani bir yaz dizisi hissi var, hafif, eğlenceli. Çok tatlı şeyler var. İşte teyzesi ne diyecek, annesi ne yapacak, kardeşinin şeyi ne? İşte hangisiyle İşte tabii ki yakınlaşacak? de buradaki merak duygusu şey mesela o iki başrol erkek karakterimiz neden küsmüşler, Aynen. bu duruma gelmişler. Hatta ben olsam şöyle yapardım ya da diyeyim mi demeyeyim. Ya önce Deme öbürüyle şimdi. yaklaşsın da sonra öbürü hani evli olandan uzak dursa falan. Yani merakla bekliyoruz bakalım. Ha, bu nasıl arada devam şey de edecek. söylemeden geçemeyeceğim. Kızın arkadaşları da çok güzel bir dinamik katmış. Evet. Yani O Hayal Köseoğlu'nun karakteri ve evet. isimler bizde böyle şu an. Bu şu an şimdi Taşacak Bu Deniz konuşurken de öyleydi. İşte isimler yoktu. Değil mi? Şu an İlk hepsini başta. biliyoruz. Aynen. Bunlarda da böyle konuşurken Öğreneceğiz. biraz daha öğreneceğiz. Arkadaş grubu da çok güzel olmuş. Bence bütün dizilerdeki arkadaş grupları çok güzel olmuş Ben bu de. arada. Onları Ben çok ailelerde. beğendim. Ailelerde aynen. Çok güzel yani. Ben de merakla O bekliyorum. şeyi de çok beğendim. Mesela Hayal Köseoğlu öbür oğlanı destekliyor. Diğer arkadaşı öbür oğlanı destekliyor. Öyle bir rekabet de var yani. Onu Evet. da beğendim. Dizilere kaptırınca planladığımızdan daha uzun konuştuğumuz için toparlıyoruz. Demin de dediğimiz gibi her bir dizi için ayrı konuşmamızı istiyorsanız da yorumlara yazın. Seve seve konuşuruz. Hepsini izliyoruz zaten. Aynen öyle. Şimdi daha 17'ye gelelim. O da pazar akşamları. İlk bölümünü az önce bitirdik. Bizi takip ediyorsanız YouTube'dan ve Instagram'dan bizi takip edin. Oradan da TikTok'tan da edin ya. Evet. Orada da oralardan da paylaşıyoruz bu arada bir şeyler. dizilerle ilgili düşüncelerimizi, başka şeyler de. Şimdi daha 17'yi ben zaten çok tuttuğu için izlemek istiyordum. Çünkü övgüyle biz hep böyle çok tutan sevilen, dizileri çok merak tutan ediyoruz. dizileri, aynen Kızılcık Şerbeti'yle mesela Yalı Çapkını'na da bu şekilde başlamıştık. Uzak Şehre de bu şekilde başladık. Evet. O yüzden zaten izlemek istiyorduk. Çok fazla karşıma editler, şeyler falan filan çok çıkıyor. Ben başarılı buldum daha 17'yi. Ben de bölüm sonu yani birinci bölüm izlemeyenler varsa spoiler olmasın ama bölüm sonu çok şey bitti. Bitti. Evet. Yani şimdi bize şey yazmışlardı. Şimdi bir tane video paylaşmıştık neden izleyelim diye. Daha 17 için çok fazla plot twist yazmışlardı. Plot twist ne olacak acaba diye merak ediyordum ama
bir yandan da anlıyorum da. Yani işte bir şey bekliyoruz, bize başka bir şey veriyorlar. Yani evet. Şimdi ana karakterimiz Bodrum'a kardeşini aramak için geldi. Öncelikle bence oyuncu seçimleri çok iyi. Orada da yani sadece gençler değil, bence anne babalar da güzel olmuş. Her birini izlemek keyif veriyor. Mesela ben şey izlemeyi de çok sevdim. Barış'ın annesi, anneannesi, onların kurduğu o düzende Aras'ın gelmesi, bir de o sevdiği kızın da orada olması. Evet, kamera değişikliğine gittik. Hemen devam edelim. O zaman daha 17'den hemen hızlıca devam edelim. Merak duygusu yüksek olan dizilerden biri. Ben izlerken şey oldum, şimdi birinci bölümü izlerken zaten bu spoiler olmayacak. Dizinin hani fragmanını izleyen kişi de hani biliyor olacak bunu. Aras karakteri kardeşini bulmak için Bodrum'a geliyor. İzlerken böyle kesin bunlardan biri kardeş diye izliyorsun. Hemen direkt Teoman kardeş diye izliyorsun. İlk bölümü söylüyorum bu arada, artık 4. bölüme gelenler zaten çok şey biliyorlar. Biz de oralarda değiliz. Bize de spoiler vermeyin. Ama Övgü izlerken şey dedi. Acaba kardeşi Barış mı falan. Barış mı falan. Çünkü işte Teoman'dan kurtarıyor, böyle işte abi gibi, işte abin seni gelsin kurtarsın diyor ya Teoman. Öyle bir şey olunca dedim işte, bir de şey düşüncesi çok güzel geldi. Barış'ın annesiyle, anneannesiyle bir arada onların içine kabul olmuş. Böyle yeni bir aile bulmuş falan. Çok tatlı geldi. Ama diğer bir yandan izlerken Teoman'ın kardeşi olması çok daha çekici bir seçenek. Çünkü çok düşmanlar çok daha hikayeyi besleyecek bir seçenek olurdu. Çünkü öbür türlü onlar hemen hani kardeş gibi oldu. Zaten birbirlerine destek oldular. Orada çatışma düşük. Evet. O yüzden zaten Teoman'ın dövmesini de gördük. Siz spoiler olmasın izlemeyenlere, ama bir şey değil. Son sahne çok iyiydi bence. Neler oluyor. Evet, Teoman'ın bu kadar kötü bir karakter olması üzücü. Ve çünkü kardeşler, işte iki kardeş bu kadar farklı olur mu falan diye izliyorsun, ama diğer bir yandan da işte izlettiren şey o. Bir de bence şeyi de görmemiz lazım. Teoman'ın karakter dönüşümünü de görmemiz lazım. Kesinlikle. Şimdi Aras, bu arada biz demiştik ya, geleceğiz demiştik. Biz seneler öncesinde daha çocuk oyuncuyken Toz Koparan'da oynarken yani Çağan Efe Akın demiştik, ünlü olacağını demiştik. Evet, zaten ünlüymüş o zaman da. Çünkü Muhteşem Yüzyıl'dan beri oynamış, ama yine de demiştik ki bu çocuk çok daha popüler olur diye söylüyorduk. Bir ona demiştik. Kapatalım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir tane daha biz demiştik var. Lise dizisi. Biz söyleyince bazıları demişti ki yok işte lise dizisi olur mu? Yok bilmem ne, sıkıcı bilmem ne olur falan. Gördünüz. Yazın en çok izlenen dizisi oldu. Demek ki biz de bir şeyler biliyormuşuz. Evet. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Daha 17'yi de merak unsurunun yüksek olduğu bir dizi olarak görüyorum. Evet. Ben kızı da sevdim. Bu sınıftan atılan isimleri şu an yapamadım da. Ben o kızı çok sevdim. Şu an favori karakterim olabilir o. Aras'tan sonra falan. Yani evet. Teomancılar böyle bir nasıl olur diyecekler belki, ama hatta böyle gönül isterdi ki Aras'la o kız olsun diye, ama işte Teoman'la o kız olacak. Herhalde. Bilmiyorum, değişik ama birkaç spoilerlar gördüm yani. Birkaç sahne resmi gördüm diyeyim. Acaba oldum. Yani merak ediyorum. Şey de güzel yani. O şeyin dramı var ya, küçükken kopmuş iki kardeş bir araya gelecek ama o kadar çok şey değişmiş. Evet, o kadar acımasız bir şekilde değişmek zorunda kalmışlar ki. Bir de Aras'ın büyüme şekli yani çok zor şartlarda büyümüş. Ama Teoman da zor şartlarda büyümüş. Teoman da maddi olarak varlık içinde yokluk çekmiş o da aslında. Evet. O sevginin yokluğunu çekmiş. Yani o açıdan o şeyi görmek güzel olacak. Hani bir araya gelince ne olacak? Bu düşmanlık nasıl geçecek? O dönüşümleri çok merakla bekliyorum. Aynen, yani ne zaman birbirlerini sevip anlayıp bulacaklar, kavuşacaklar. O zamana kadar neler olmuş olacak? Çok fazla sırların olduğu bir dizi gibi gözüküyor. Zaten yetişkin tarafında. Oyuncular da öyle. Ya ben mesela şeyi de merak ediyorum. Barış'ın annesiyle babasının onların hikayesi değil mi? Onlar nasıl olacak? O nasıl bir dönecek, bağlanacak falan bilmiyorum. Ben merakla bekliyorum ne olacağını. Devam etmek istiyoruz. Biz de demiştik. Asıl no name burada. Diye. Evet, birçok yeni yüz var. Ve ne mutlu ki yeni yüzde gördüğümüz için de ben mutluyum. Ben de mutluyum. Aslında daha çok konuşacak şey var. Tek karakterlerden konuşabiliriz. İşte hikayelerden ve işte o meraklardan. Ama yaz dizilerine de bu şekilde bir giriş yapmış bir de olduk. daha 17'yi izlerken böyle özellikle Teoman'ın o yaptığı işte okulda işte korku salması, adamların olması, biraz eziyet etmesi ama evde eziyet görmesi bize şeyi hatırlattı. Güneş'i beklerken. Dizi benzemiyor ama yani oradaki o karakterin... Bir de Güneş'in kızlarında da öyleymiş. Onu izlemedik ama onda da öyleymiş. Biz nasıl Güneş'in kızlarını izlemeyiz ya? Evet ya, biz nasıl kaçırdık onu? Evet, Güneş'i beklerken de o Kerem Bürsin'i ilk gördüğümüz dizide de
O da biraz yaralı ve ailede O ama eziyet görmüyordu. görülmeme, O hiç görülmemiş evet, bir çocuktu. görülmemesinin yansıması olarak okulda aşırı görülür biri olmaya çalışıyordu. Onu da izlemeyen varsa Evet. ya da izleyen varsa anlıyordur, izlemeyen varsa da izleyebilir. Evet. Daha isterseniz de konuşuruz. Evet, düşündüğümüzden biraz daha uzun oldu. Böylece yaz dizilerinden konuştuk. Bu bölümde daha da konuşmak isteriz aslında. Sizin de isteğiniz varsa, talebiniz varsa yorumlara yazın. Daha fazla konuşmamızı istediğiniz dizileri özel bölüm yapabiliriz. Bizi yeni keşfettiyseniz önceki bölümlere de bakmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hem tarzımızı anlamanız açısından hem de neler konuşabiliriz, uçsuz bucaksız olasılıklar var. Evet, önerilerinizi de dikkate alıyoruz. Evet. Onun için bizi takip edin, beğenin, hype'layın, yorum yapın. Çok teşekkür ederiz. Sosyal medyalarımızdan da takip edin. Biz bunu podcast, videocast olarak paylaşıyoruz. Spotify ve Apple Podcast'lerden de dinleyebilirsiniz. Eğer orada dinliyorsanız da YouTube'a gelebilirsiniz. Ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.